Merhaba kovalar, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Öncelikle bir Ağustos ayı giriş enerjilerine bakalım. Ağustos ayına ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınızdaki önemli bireylerle kurduğunuz bağlar üzerinden güçlü etkilerle giriyorsunuz. Güneşin Aslan Burcu'ndaki seyri 7. evinize ışık tutuyor. Bu birebir ilişkilerde göz önünde olduğunuz, kararlar aldığınız, bazen de yüzleştiğiniz bir dönem olacak. Güneşin retro Merkürle kavuşumu geçmiş bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesine veya eski bir ortaklık meselesinin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Bu birlikte neleri düzeltmeliyiz diye düşünme zamanı olabilir. Mars ile Başak Burcu'nun son derecelerinde ve 8. evinizde ilerliyor. Krizleri çözme, borçlar, kredi, miras gibi konular bu süreçte öne çıkabilir. Ancak Mars'ın retro Kiron'la yaptığı 150'lik açı finansal güvenliğinizle ilgili eski yaralarınızı tetikleyebilir. Daha önce risk aldığınız bir yatırım ya da duygusal bir kırılma tekrar yüzeye çıkabilir. Fakat unutmayın, bu yüzleşmeler sizi özgürleştirmek için var. Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç Burcu'na geçti ve sizin 6. evinizde ilerliyor. Bu dönem iş ortamında daha uyumlu ilişkiler kurabilir, sağlığınıza daha özenli yaklaşabilirsiniz. Venüs'ün retro Satürn ve retro Neptün'le yaptığı kare açılar ise özellikle iş ilişkilerinde belirsizlikler, netleşmeyen vaatler ya da aşırı fedakarlık gibi durumlara dikkat çekiyor. Kendinizi fazla adadığınız yerlerde sınırlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Jüpiter'in de Yengeç Burcu'nda olması bu ay size sağlık ve iş konularında iyileştirici etkiler getirebilir. Lilith'le olan üçgen açı ise daha önce bastırdığınız duyguların içten gelen sezgilerin rehberliğinde dönüşmesini sağlıyor. Bu ay iç sesinizi küçümsemeyin, size doğru yolu gösterebilir. Uranüs ise İkizler Burcu'nda 5. evinizde ilerliyor. Aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda ani sürpriz ve gelişmeler getirebilir. Uranüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar bu alanlarda sizi daha özgün ve bağımsız kılacak yapıların temellerini atabileceğinizi gösteriyor. Retro Plüton'un Kova burcunda, yani yükselen burcunuzda ilerliyor olması sizi çok derin bir kişisel dönüşüm sürecine taşıyor. Bu dönemde kim olduğunuzu yeniden tanımlıyor, kendinize yeni bir misyon ve yön belirliyorsunuz. Plüton'un Uranüs ve retro Satürn Neptün'le yaptığı destekleyici açılar bu dönüşümün kalıcı ve sağlıklı bir yapıya dönüşmesini sağlayabilir. Kuzey ay düğümü Balık burcunda 2. evinizde, bu artık sadece mantıkla değil sezgisel olarak para kazanmanız gerektiğini vurguluyor. Güney ay düğümü Başak'ta, yani detayları boğulmayı bırakmayı, artık büyük resmi görmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Sevgili kovalar, Ağustos giriş enerjileri ben kimim, neye değer veriyorum ve nasıl ilişki kuruyorum sorularının cevaplarını aradığınız bir ay olabilir. Hem ilişkilerde hem kimlikte hem de gelir gider dengenizde derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. Cesaretle bakarsanız bu süreç sizi daha güçlü ve özgün benliğe taşıyacaktır. Efendim, Ağustos giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi gündeme geçeceğim. Ancak ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ağustos ayının ilk haftası sizler için güçlü farkındalıkların, netleşmelerin ve büyük zihinsel uyanışların zamanı olacak. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçmesiyle birlikte hayat görüşünüz, eğitim hedefleriniz, yurt dışı bağlantılarınız ya da hukuki süreçleriniz hareketleniyor. Ancak Mars'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı karşıt açılar maddi konularda bazı belirsizliklerle yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle yurt dışı ödemeler, burslar ya da akademik harcamalar konusunda daha planlı olmanızda fayda var. Bu dönem inançlarınız ve değer yargılarınızla yüzleşeceğiniz bir süreçte olabilir. 9 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Sizi doğrudan etkileyen, hayatınızda güçlü bir tamamlanma ya da dönüm noktasına işaret ediyor. Kişisel farkındalıklarınız artarken kimliğinizi, duruşunuzu, hedeflerinizi
daha net bir şekilde görebileceksiniz. Güneş Aslan Burcu'nda retro Merkür'le kavuşurken ikili ilişkilerde, ortaklıklarda ya da evlilik temalarında geçmişe dair konular tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte geçmiş bir partnerle iletişim kurmanız ya da ilişkinizi gözden geçirmeniz mümkün olabilir. 11 Ağustos'ta Merkür Retrosu sona eriyor. Bu tarih itibariyle ikili ilişkilerde daha net düşünecek, iletişimde yaşanan yanlış anlaşılmaları telafi edebileceksiniz. Aynı zamanda işbirlikleri, danışmanlıklar veya sözleşmelerle ilgili alanlarda ilerleme kaydedebileceğiniz yeni bir dönem başlıyor. 12 Ağustos'ta Venüs ve Jüpiter Yengeç Burcu'nda kavuşuyor. Bu iki iyicilin kavuşumu iş hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınızla ilgili konularda iyileştirici bir etki yaratıyor. Çalışma koşullarınızda destekleyici gelişmeler yaşanabilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde uyum artabilir. Aynı gün Ay'ın Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumuyla yaptığı temas ise zihinsel yükleri arttırabilir. Eski sözler, unutmaya çalıştığınız sorumluluklar ya da bastırılmış duygular gündeme gelebilir. Ve 14 Ağustos çok güzel bir gökyüzü var. 2 tane büyük üçgen var. Bir hava üçgeni ve bir su üçgeni. Bu sizler için hem şifalanma hem de dış dünyada atılım anlamına geliyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu, Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Akrep'teki Lilith büyük bir su üçgeni oluştururken bu enerji özellikle iş hayatı, finansal konular ve sezgisel becerileriniz açısından destekleyici. Aynı anda burcunuzda retro olan Plüto, Mars ve Uranüs'te büyük bir hava üçgeni kuruyor. Bu hava üçgeni zihinsel uyanış, yaratıcılık, fikirlerinizi parlatmak ve sahneye çıkmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Eğer eğitim, yazarlık, sahne ya da sosyal medya gibi alanlarda çalışıyorsanız 14 Ağustos sonrası projeleriniz dikkat çekebilir. 14 ile 22 Ağustos arası çok güzel gökyüzü, kişisel dönüşüm, ruhsal iyileşme, ilişkilerde yeni bir sayfa açma, zihinsel netlik ve yaratıcı atılımlar açısından çok destekleyici. Bu süreçte hem kendinizle hem de ilişkilerinizle barışma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleme fırsatınız var. Gökyüzü sizden içsel gücünüzü ortaya koymanızı ve fikirlerinizi hayata geçirmenizi istiyor. Ağustos ayının ikinci yarısı sizleri maddi paylaşımlar, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm temalarıyla baş başa bırakıyor. Gökyüzü sizi yüzeyin altına inmeye ve gerçeklerle dürüstçe yüzleşmeye davet ediyor. 20 Ağustos'ta Ay önce Jüpiter'le sonra da Venüs'le kavuşacak. Özellikle iş ortamınızda ve günlük yaşamınızda destekleyici etkiler getiriyor. Sağlıkla ilgili konularda şifalanma, iş arkadaşlarınızla uyumlu ilişkiler ya da evcil hayvanlarla ilgili güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Rutininizde sizi keyif veren küçük detaylar bu süreçte çok kıymetli olacak. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve sizin ortak kaynaklar alanınızı aydınlatıyor. Vergiler, krediler, nafaka, miras, borçlar, eşin parası gibi başkalarıyla paylaştığınız kaynaklara dair gelişmeler hız kazanabilir. Ancak Güneş'in Uranüs'te kurduğu kare açı ev, aile ya da yerleşim düzeninizde ani bir değişikliği tetikleyebilir. Maddi ya da duygusal anlamda güvende hissetmek konusu yeniden yapılandırılabilir. Aynı gün Venüs ile Kiron arasında bir kare açı var. Yakın çevreyle olan iletişimde duygusal kırgınlıklar yaratabilir. Özellikle kardeşlerle, komşularla ya da akrabalarla ilgili konularda ani gerilimlerden uzak durmalısınız. 23 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sizin için büyük bir içsel dönüşüm kapılarını aralıyor. Psikolojik bir temizlik, finansal bir yeniden yapılandırma ya da gizli kalmış bir meselenin çözülmesi bu süreçte mümkün. Ancak Uranüs'ün sert açısı bu yeniliğin ani ve sarsıcı olabileceğini gösteriyor. Kontrolü bırakmak, esnek olmak bu süreçte size güç kazandıracaktır. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor.
Bu geçiş hem duygusal hem iş ortaklıklarında hareketlenmeyi beraberinde getiriyor. Aşk hayatınızda tutku artabilir. Ancak 27 Ağustos'ta Venüs ile Retro Plüton arasındaki karşıtlık karşınızdaki kişiye duyduğunuz güveni sorgulatabilir. İlişkilerde güç oyunlarına girmemek, duygusal manipülasyonlara karşı dikkatli olmak çok önemli. 31 Ağustos'ta Jüpiter ile Mars arasında gerçekleşecek kare açı ev, aile ve kariyer alanınızda arasında gerilimli bir çekişmeye neden olabilir. Hedeflerinize ulaşmak isterken ailevi sorumluluklarınızla çakışabilirsiniz. Aynı gün Güneş ile Ay arasında bir kare açı var. Sosyal çevreyle maddi konular arasında bir denge kurmanızı gerektirebilir. Bir arkadaşlık ilişkisi ya da grup içindeki rolünüz finansal olarak sizi yorabilir. Ağustos'un son haftalarında hem ilişkiler hem de iş dünyanız büyük bir dönüşümden geçiyor. Cesurca yüzleştiğiniz her duygu ve gelişme sizi daha güçlü ve kendine güvenen bir birey yapacaktır. Mutlu ve verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.